İmparatorluğu, yüzyıllardır tarih sahnesinde parlayan bir yıldız gibi parladı. Ancak bu parlaklığın ardında gizemli ve karanlık bir bölge vardı. Harem. Harem, yalnızca padişahların kadınları için ayrılmış bir yaşam alanı değildi. Aynı zamanda entrikaların, güç mücadelelerinin ve duygusal çatışmaların merkeziydi. Her biri farklı bir yaşamdan gelen bu kadınlar, bu teraslarda sadece padişahın gözüne girmeye çalışmaz, aynı zamanda kendi özgürlüklerini kazanmak için de savaşırlardı. Zaman zaman birbirlerine destek olsalar da her biri kendi hayalleri için zorluklarla başa çıkmak zorundaydılar. Bu videoda haremde yaşamış kadınların hikayelerini ve onları bekleyen sıradan olmayan kaderi keşfedeceğiz. Bir cariyeden sultana uzanan bu yolculukta hepsi birbirinden farklı ama bir o kadar da benzer mücadelelerle yüzleşen kadınların öyküsünü dinleyeceğiz. Osmanlı hareminde neler oldu? Kimler güç kazandı? Kimler kaybetti? Herkesin bildiği harem aslında kimlerin kalbini ve aklını fethetti. Tarih boyunca kaybolmuş bu kadınların sesleri bugün hala bizimle. Gelin tarih sayfalarını aralayıp harem dünyasının sırlarını gün yüzüne çıkarmaya başlayalım. Osmanlı İmparatorluğu'nun görkemli geçmişinin ardında birçok yaşam öyküsü gizlidir. Bu öykülerden biri haremde kaybolan kadınlardır. Genç yaşta ailelerinden koparılarak haremde birer cariye haline getirilen bu kadınların hayatları güç, umut ve kayıplarla doludur. Harem, Osmanlı İmparatorluğu'nda yüksek sosyoekonomik statüdeki erkeklerin kadınlarıyla birlikte yaşadığı çok katmanlı bir yapıdır. Ancak harem denildiğinde özgürlüğü kısıtlanmış olan kadınlardan ve kölelerden bahsettiğimizi unutmamalıyız. Osmanlı İmparatorluğu yeni sınırları sayesinde farklı kültürlerden insanları barındırıyordu. Mostar, Bosna, Kafkaslar, Moldova gibi bölgelerden genç kızlar köle veya cariye olarak haremde yer bulmak üzere getirilirlerdi. Haremde yer almak bu kadınlar için bir kurtuluş yolu gibi görünse de aslında tam anlamıyla bir esaretin başlangıcıydı. Birçok genç kadın gece yarısı baskınlarla kaçırılırdı. Gözleri yaşlarla dolu, eşyalarını almayı bile başaramadan, hayatlarının son derece değiştiğini bilmeden karanlık bir geleceğe sürükleniyorlardı. Hemen her köyde bu tür baskınlarla kadınlar kaçırılarak satılmak üzere İstanbul'a ya da diğer büyük şehirlere götürülüyorlardı. Ailelerinden, sevdiklerinden, yuvalarından, hatta topraklarından kopartılan bu kadınlar bazen saatlerce, bazen günlerce, hatta bazen aylarca süren zorlu bir yolculuğa tabi tutulurdu. Taşındıkları yerler arasında sıcak yaz günleri, soğuk kış geceleri ve acımasız muamele bu sürecin yalnızca bir parçasıydı.
Bir diğer esaretin başlangıcı ise savaş sırasında düşman bölgelerden kadınlar ele geçirilmesiyle köle olarak alınırdı. Örneğin savaş sonrası fethedilen bölgelerdeki kadınlar yeni sahipleri tarafından satın alınmak üzere köle pazarlarına gönderilirlerdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli şehirlerinde köle pazarları bulunurdu. Elde edilen bu kadınlar burada alıcılar tarafından satın alınabiliyordu. Pazarlar genellikle büyük şehirlerde yoğun şekilde bulunmaktaydı ve burada farklı etnik kökenlere sahip kadınlar satılmaktaydı. Zengin aileler veya devlet adamları başka bir aileye veya kişiye hediye olarak kadın köle verebiliyordu. Bu sosyal statü veya mülk edinimi arttırmak için sıkça kullanılan bir yöntemdi. Aileler miras olarak veya özel istek üzerine kölelerini miras alacak olanlara bırakabilirlerdi. Bazı zengin aileler çocuk yaşta kız çocuklarını özellikle yetiştirerek ileride haremde veya evinde görevlendirilmek amacıyla sahiplenebilirlerdi. Bu kadınlar zamanla eğitim alarak haremdeki diğer kadınlarla yarışır hale gelebiliyorlardı. Kadınların gözleri hüzün ve korku doluyken köle pazarlarında alıcıların ilgisine sunuluyorlardı. Bursa, İstanbul ve diğer büyük şehirlerdeki köle pazarları yoğun ticaretin merkeziydi. Burada çeşitli etnik kökenlerden gelen kadınlar alıcıların beğenisine sunuluyordu. Tarihçi Evliya Çelebi, haremdeki kadınların çoğunluğunun çeşitli köle pazarlarında alındığını belirtmiştir. Köle pazarında satılan kadınlar zamanla padişahların, vezirlerin veya zengin ailelerin haremine katılmak üzere alınıyordu. Buradaki süreç sadece bir kölelik durumu değil, aynı zamanda belirli bir eğitim sürecini de kapsıyordu. Alım işlemleri devlet adamları ya da zengin tüccarlar aracılığıyla gerçekleştiriliyordu. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kadınların sağlığı harem için hayati bir öneme sahipti. Yeni gelen her kadın özellikle bir hekim tarafından mutlaka muayene edilirdi. Bunun amacı bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemekti. Tarihçi İbni Batuta bu tür muayenelerin titizlikle yapıldığını ve yalnızca sağlıklı kadınların haremde kalmaya uygun görüldüğünü ifade etmiştir. Sağlık kontrolü sonrası harem kadınları için temizlik önemli bir ritüeldi. Kadınlar genellikle hamamda temizlenir, vücutlarına parfüm sıkılır ve güzelleşmeleri için özel bakımlar yapılırdı. Osmanlı İmparatorluğu'nun hareminde güzellik ve bakım sadece dış görünüm değil, aynı zamanda sosyal statü ve güç simgesiydi. Haremdeki kadınlar görkemli bir hayat sürmenin yanı sıra estetik anlayışlarını da kişisel bakımlarıyla ifade ediyorlardı. Haremde vücut bakımında doğal ürünler tercih ediliyordu.
temizlik ve hijyen günlük yaşamlarının ayrılmaz bir parçasıydı. Hamam kültürü bakımların merkezinde yer alıyordu. Harem kadınları her gün hamama giderek ciltlerini arındırır ve sağlıklı bir görünüm kazanırlardı. Cilt güzelliklerini korumak için zeytinyağı, badem yağı, gül suyu ve lavanta gibi doğal yağlar kullanılıyordu. Bu yağlar cildin hem beslenmesini hem de nemlenmesini sağlıyordu. Ayrıca gül suyu cilt tonunu dengelemek ve tazelik vermek için sıkça tercih edilirdi. Osmanlı hareminde makyaj ve parfüm kadınların kendilerini daha çekici ve etkileyici göstermelerine yardımcı oluyordu. Eyeliner ve kaş kalemi gibi ürünler doğal malzemelerden hazırlanıyordu. Kına, düğün ve özel günlerde vazgeçilmez bir güzellik unsuru olarak kullanılmaktaydı. Kına ile yapılan el ve ayak dekorasyonları, kadınların zarafetlerini artıran geleneksel bir gelenekti. Parfüm kullanımı da oldukça yaygındı. Özellikle gül, yasemin ve sandal ağacı gibi doğal kokular kadınların zarafetini tamamlayan unsurlardı. Parfüm yalnızca hoş bir koku olmanın ötesinde sosyal durumlarını ve değerlerini ifade eden bir simgeydi. Osmanlı döneminde parfüm yapımı sarayda özel ustalar tarafından gerçekleştiriliyordu. Bu parfümler kadınların hissettikleri özgüvenin ve güzelliğin bir parçasıydı. Osmanlı haremindeki kadınlar sadece fiziksel güzellikleriyle değil, aynı zamanda içsel zarafetleriyle de tanınmaktaydı. Günlük bakım rutinleri başlıca bir sosyal statü ve toplumsal norm olarak öne çıkıyordu. Güzellik daha çok bir yaşam biçimi haline gelmişti. Bu kadınlar hem kendi haremlerinde hem de Osmanlı toplumunda zarafetin ve estetik anlayışının canlı simgeleri olarak kalmışlardır. Haremdeki cariyelerin eğitimi genç yaşta başlıyordu. Genellikle padişahın dikkatini çekmek ve haremdeki diğer kadınlarla rekabet edebilmek için yeteneklerini geliştirmek zorundaydılar. Eğitim süreci özellikle sanat, müzik ve okuma yazma gibi alanları kapsıyordu. Çok sayıda cariye Osmanlı Sarayı'nın kültürel mirasını yansıtan müzik eğitimi alıyordu. Ud, kanun ve tambur gibi enstrümanlar çalmayı öğrenen cariyeler, harem içinde sosyal etkinliklerde yer alıyordu. Aynı zamanda geleneksel Türk sanatları, özellikle de halı dokuma ve nakış eğitimi de alıyorlardı. Bu sanat faaliyetleri cariyelerin padişahın ve üst düzey yöneticilerinin arasında kendilerini ifade etmeleri için kritik öneme sahipti. Osmanlı İmparatorluğu'nun yüksek kültürü ve dil yapısı cariyelerin eğitiminde önemli bir yer tutuyordu. Okuma yazma öğrenimi özellikle Arapça ve Farsça eserlerle sınırlı kalmayıp Türkçeyi de kapsıyordu. İyi bir diksiyon ve iletişim becerisi geliştirmek cariyelerin toplumsal konumlarını güçlendiriyordu. Haremdeki cariyelerin gündelik yaşamları genellikle katı kurallar ve belli bir rutin etrafında şekilleniyordu. Sabahları haremdeki görevlerle başlayıp çeşitli etkinliklerle katıldıkları gün boyunca değişim gösteriyordu. Güne genellikle sabah namazı ile başlayan cariyeler ardından temizlik ve kişisel bakımlarıyla ilgileniyorlardı. Haremde temizlik oldukça önem taşıyordu. Sistematize edilmiş bir hijyen anlayışıyla her cariye kendi alanını düzenli tutmakla yükümlüydü. Eğitimine devam eden cariyeler günlük aktivitelerde yer alıyordu. Haremde sosyal etkileşimler
müzik dinletileri ve dans gösterileriyle zenginleşiyordu. Özellikle şairlerin ve asıl sanatçıların performansları harem yaşamının vazgeçilmez bir parçasıydı. Çeşitli hiyerarşilere sahip olan cariyeler, padişahın hizmetinde farklı görevlerde bulunuyordu. Bazıları padişaha yakın hizmet vererek onun taleplerini yerine getirirken, bazıları da haremdeki diğer kadınların ve çocukların bakımı ile ilgileniyordu. Haremdeki karmaşık sosyal düzen, kimin hangi görev üstleneceğini belirliyordu. Osmanlı hareminde dini vecibeler de günlük yaşantının önemli bir parçasıydı. Cariyeler, Müslüman kimliklerini ve inançlarını korudukları için namaz kılma, oruç tutma gibi ibadetlerini yerine getiriyorlardı. Ayrıca dini eğitimleri sırasında Kur'an'ı öğrenme, dua ve diğer dini pratikler üzerine duruluyordu. Bu onların içsel huzurunu ve toplumsal kimliğini pekiştiriyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun harem yapısı karmaşık bir düzen ile hiyerarşi ile şekillenmişti. Bu zarif mekanda birbirinden farklı görev ve sorumlulukları olan pek çok kişi bulunuyordu. Valide Sultan, padişahın annesiydi ve haremdeki en yüksek otorite konumundaydı. Haremdeki kadınlar ve çocuklar üzerinde büyük bir etkiye sahipti. Valide Sultan, haremdeki düzenin sağlanmasında ve kadınların eğitiminde önemli bir rol oynuyordu. Padişahın en gözde eşi olan başkadın, haremde büyük bir saygı ve otoriteye sahipti. Diğer kadınlarla ilişkilerini yönetir, haremdeki sosyal dengeyi sağlardı. Haremdeki hadım ağalar, güvenlik ve düzenin sağlanması adına önemli bir rol üstleniyorlardı. Cariyelerin güvenliğini sağlamak ve harem içinde disiplin uygulamakla görevliydiler. Güçlü ve otoriter bir figür olarak harem kadınları üzerinde belirgin bir etkiye sahiptiler. Hadım ağalardan sonra kalfalar geliyordu. Kalfa, haremdeki diğer kadınların ve çocukların eğitimine yardımcı olurken aynı zamanda günlük işlerin düzenlenmesinde de aktif rol oynardı. Osmanlı hareminde padişah için cariye seçme süreci oldukça titizdi. Genellikle genç, güzel ve eğitilmiş kadınlar arasından seçim yapılırdı. Bir dizi görüşme ve ön elemeden sonra deneyimli kadınlar, kalfa ve valide sultan tarafından uygun bulunan genç kadınlar, padişaha sunulmak üzere haremdeki özel alanlara alınırdı. Padişah, gözetim ve değerlendirmeler sonucunda kendisi için uygun bulduğu kadınları seçerdi. Bu seçim, padişahın kişisel zevklerine dayalı olarak şekillenirdi. Seçilen kadınlar, halve seremonisine hazırlanmak üzere özel bir eğitimden geçerdi. Halvet, padişahla yüz yüze gelebilecekleri özel bir durumdu. Bu nedenle kadınlar padişah karşısındaki tutumlarını iyi ayarlamaları ve gerektiğinde kendilerini ifade etmeleri için eğitilirdi. Bir cariye için padişahın karşısına çıkmak hayatının en önemli anlarından biridir. Bu bir yandan sosyal statü ve güç kazanma fırsatı, diğer yandan ise derin korkular ve heyecanlarla dolu bir buluşmadır. Halvet günü genç bir kadın için
yalnızca padişahın gözünde değer kazanma mücadelesi değil, kim olduğunu bulma, içsel bir yolculuğa çıkma ve kendi hayallerinin peşine düşme anıdır. Bu özel an, cariyenin özgüvenini sınadığı, padişahın ilgisini çekmek için kendisini en iyi şekilde ifade etmesi gerektiği bir dönemdir. Gözlerindeki endişeleri ve umutları arasında padişahın karşısında durma cesaretini bulmak zorundadır. Haremdeki diğer kadınlardan ayrışmak, kimliğini kanıtlamak ve padişahın gönlünde bir yer edinmek onun için bütün bir geleceğin kapılarını açabilecek bir fırsattır. Cariye, padişahın huzuruna çıkacağı gece için hazırlanırken etrafında yoğun bir hareketlilik olurdu. Haremdeki diğer kadınlar ona yardımcı olmak için seferber olurlardı. İlk olarak cariyenin temizliğine ve güzelliğine odaklanılırdı. Geleneksel bir banyo ile vücudunu arındırdıktan sonra gül suyu ve zeytinyağı ile cildine bakım yaparak bu özel geceye cariye hazır edilirdi. Cariyenin elbiseleri haremdeki en göz alıcı kumaşlardan seçilmişti. İnce dokumalı ipekten yapılmış bir elbise, vücudunu sarmalayarak onun güzelliğini daha da ön plana çıkarıyordu. Cariyenin saçlarının öncesinden genç bir kalfa zarif bir şekilde toplardı. Altın işlemelerle süslenen bir taç giydirilir, birbirinden değerli takılarla güzelliği tamamlanırdı. En son olarak makyajı yapılır, parfümleri sıkılırdı. Gözlerini belirginleştirmek için doğal malzemelerden yapılan eyeliner kullanılır, hem gözlerini çerçeveleyip hem de bakışlarının derinliği artırılırdı. Yüzüne ince bir tabaka halinde sürdüğü beyaz toprak ona pürüzsüz bir görünüm kazandırıyordu. Kına bu özel günün vazgeçilmez bir parçasıydı. Ellerine ve ayaklarına kına sürerek geleneksel bir motif oluşturulurdu. Kına Osmanlı kültüründe güzelliği ve bereketi simgeliyordu. Bu nedenle cariye onu bir şans ve güzellik sembolü olarak görmekteydi. Gecenin gelmesiyle birlikte cariye padişahın özel mahremiyetine adım atıyordu. O an tüm heyecanı ve kaygıları arasında padişahın ilgisini çekmek için kendine güvenle durması gerekiyordu. Halvet gecesinde padişah ile iletişim kurmak büyük bir ustalık gerektiriyordu. Cariyenin nazik bir duruş sergilemesi, göz teması kurması ve padişahın söylediklerine saygı göstermesi önem taşıyordu. İçten bir gülümseme ve samimiyet bu özel anın ruhunu oluşturuyordu. Osmanlı hareminde halvet gecesi genç bir cariye için hayati bir dönüm noktasıdır. Cariye hayatında köklü değişikliklerle karşılaşmaktadır. Halvet sadece bir özel gece değil, aynı zamanda yeni bir sosyal statü ve kişisel dönüşüm anlamına gelir. Halvet gecesi sona erdiğinde cariye artık padişahın gözdesi haline gelmiştir. Bu ona haremde saygın bir konum kazandırır. Diğer cariyeler arasında kıskanılan ve ilgi gören bir statü onun yaşamını bir nebze de olsa kolaylaştırabilir.
Artık sadece bir cariye değil, padişahın beslediği umutlarının ve hayallerinin bir temsilcisi olarak öne çıkmayı başarır. Cariyenin hayatı bu yeni konumla birlikte daha fazla dikkat ve sorumluluk gerektirir. Eğitimine ve bakımına daha fazla özen gösterilecek, sosyal ilişkileri artacak ve diğer cariyelerle olan dinamiklerinde dikkatli olması gerekecektir. Ancak bu geçiş beraberinde rekabet ve mücadeleleri de getirir. Eğer cariye halvet gecesinden sonra hamile kalırsa olayların gidişatı değişecektir. Harem içinde bir çocuk sahibi olmak büyük bir mutluluk olmakla birlikte aynı zamanda bazı zorlukları da beraberinde getirir. Hamilelik cariyenin sosyal statüsünü yükseltebilir ve padişahın gözünde özel bir yere sahip olmasını sağlayabilir. Hamilelik sonrası cariyenin yaşamı karmaşık bir hale gelebilir. Harem içinde kıskançlık ve rekabet artabilir. Diğer cariyeler onun padişah olan yakınlığını kıskanabilir ve cariyenin hayatı durmadan değişen güç dinamikleriyle dolu olabilir. Cariye bir erkek çocuğu doğurması halinde haremdeki konumunu güçlendirirken diğer cariyelerin kendisine daha fazla saygı duyulmasına yol açabilir. Ancak bir kız çocuğu doğurması onun padişah üzerindeki etkisini sorgulanabilir hale getirebilir ve bu durum sosyal dinamiklerdeki dengeleri sarsabilir. Bugün Osmanlı haremine köle olarak getirilen cariyelerin hayatlarına tanıklık ettik. Bu kadınlar ailelerinden uzakta, bilinmeyen bir dünyada yeni bir hayata adım atarken kaderleri padişahın ve haremdeki diğer kadınların ellerinde şekilleniyordu. Her biri yalnızca birer gölge gibi görünen bu cariyeler aslında zayıflıklarının ötesinde güç ve dayanıklılık barındırıyordu. Haremde geçirdiği her gün mücadele dolu bir varoluş serüveni haline gelirken aynı zamanda hayallerini gerçekleştirmek için verdikleri savaşı da gözler önüne seriyor. Bütün bunların ötesinde cariyenin yaşadığı her şey bir kenara, gelecekte bir erkek çocuğu doğuracak olan bu cariyenin asıl savaşı yeni başlayacaktır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haremdeki bu cesur kadınların sesi olmaya devam etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.